Herkese selam. Oldukça değişik bir döneme girdik ve bu döneme mutfakta bir çakal olarak ben nasıl hazırlandım bunu sizle paylaşmak istiyorum. Aslında böyle bir şeyi paylaşma ihtiyacı duymuyordum ama marketlerdeki bütün bakliyatlar dururken sadece makarnaların bitmiş olduğunu görünce bu ufak bilgileri bir derleyip toplamak istedim. Gereksiz stok yapmak herkese zarar veriyor. Hem başkalarının hakkından çalmış oluyoruz hem de bu dönem geçtiğinde eminim ki o stok yapan herkesin evindeki şeyler bozulacak. Yazık, günah olacak. Oldukça kötü senaryoları bile çok rahat bir şekilde geçirebileceğiniz bir alışveriş listesi sunacağım. Yani bu kötü senaryodan kastım 2-3 hafta hiç markete gidebileceğiniz imkanın olmadığı şeyler. Söyleyeceğim şeyler arasında çok fazla çeşit var ama her birinden bir tane bile alınca zaten çok uzun günler yetiyor. Bu alışveriş listesindeki ürünlere sıra geldikçe de bunları nasıl saklayabiliriz? Bunlarla ilgili bilgileri de vererek geçmek istiyorum. Öncelikle evdeki bu genel yemek malzemeleri, yağ, un, şeker, tuz, bunları bir kontrol edip eğer arasında eksilen varsa tamamlamanız oldukça önemli. Ekmek, ben zaten normal günlük hayatımda da ekmekleri her zaman donduruyorum. Asla ekmek çöpe atmamamı sağlıyor bu. Tost makinesine ya da tavaya koyduğunuz an ilk günkü çıtırlığında mis gibi sıcacık olan bir şey. Tost ekmeği ve dilimli ekmekleri ben bu dönem için tavsiye ediyorum. Buzluğunuza direkt atın diye öneriyorum. Çünkü biliyorsunuz ekmek anında küflenir. Buzluktan porsiyon porsiyon çıkararak istediğiniz gibi ısıtıp tüketebilirsiniz. Ve bakliyat. Olmazsa olmaz bakliyat. Arkadaşlar makarna ne ya? Evet, makarna çok güzel bir şey. Ben de çok seviyorum ama her öğün makarna yerseniz zaten çok sıkılırsınız. Ve de makarnanın kapladığı yerle aynı boyutta olan bir nohut, bir makarnanın sizi doyurabileceği günden tam 8-10 kat daha fazla doyurabiliyor. Ve besin değerleri çok daha yüksek. Bakliyat bu dönem için bizim en önemli stoğumuz. Stok dediğime bakmayın. Sadece bir nohut, bir fasulye ve bir barbunya zaten size haftalarca yetecektir. Tabii ki bu bakliyatların bir haşlanma süreci var. Evdeyim, zaten işim gücüm yok, mutfakta duracağım diyorsanız ben kuru bakliyat öneririm. Kuru bakliyatları da nasıl saklayacağız? Kuru bakliyatları alacağız, suda bekleteceğiz, haşlayacağız ve sonra her birini birer porsiyonlayıp buzluğa atacağız. Buna gerek yok diyorsanız da haşlanmış konserve bakliyatlar, ki birçok tarifimde de zaten bunları ben de kullanıyorum. Distopik bir ortamda, örneğin gaz kesildi, o oldu, bu oldu, yani bir başka senaryoda da açtığınız zaman kaşıkla bile yemeğe hazır bir şey, kuru şeyi yiyemezsiniz. Gerçekten buna bir lüks olarak bakmayın. Evet, tatlıların içinde meyveler olur, tatlıların içinde şunlar bunlar olur ama meyvelerden falan vazgeçeceğiz bu dönemde. Krem çikolata, işte o ekmeğe sürmelik şeylerden, fıstık ezmesi gibi şeyler olabilir. Un, süt, kakao, şeker, vanilin, kabartma tozu vesaire, bunlardan birer paket alsanız yeter. Özellikle süt bu dönemde çok lazım olacak. Sütleri küçük paketlerde çoklu almanızı tavsiye ederim. Kuru yemiş. Kuru yemiş yine o ağzımızın boş duramadığı anlarda her zaman sağlıklı bir atıştırmalık olarak imdadımıza yetişecek ve de yaptığımız bir mozaik pasta veya bir keki sınırlı malzemeyle yaptığımız için dandik bir kakaolu kektense içine ceviz konmuş bir kakaolu kek tabii ki daha güzel. Balıklara geçelim. Neyimize canım bu dönemde balık demeyin. Bütün ucuzluk marketlerde harika dondurulmuş balıklar var. Bu konuda da bir sürü bölümüm vardı benim. Mezgitler, İthal uskumrular, kimi yerde hamsiler vesaire. Ben kesinlikle balık seven bir insan olarak dolabınıza balık stoklamanızı öneriyorum. Tabii ki ton balığı her zaman bir hayat kurtarıcısıdır. Büyük bir protein kaynağıdır. Konserve olduğu için de çok uzun zaman dayanır. Yemek yancıları. Bir yemeğin olmazsa olmazları. Türk yemeklerinde salça ve soğan. Soğanları aldınız, tık 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 doğradınız ya da üşendiniz makineye attınız. Hemen yine porsiyonladınız ve buzluğa koydunuz. Bunu öneririm. Her yemek başına hop hemen buzluktan çıkardın, soğanını attın. Nohutunu çıkardın, attın. Salçanı koydun. Bitti. Bu kadar. Onun dışında uzun dayanan bazı sebzeler var. Mor lahana, yeni tariflerimin birçoğunda olacak. Normal lahana, brokoli, patates de yine uzunca bir süre dayanan bir şey. Bir kabağa göre çok daha mantıklı bir tercih oluyor bu dönemde. Salçayı da alır almaz dondurabilirsiniz. Salça kıvamından ötürü donuk haliyle bile kaşıkla içinden gayet alınabiliyor. Ve kaşıkla aldınız donuk salçadan, yemekte kullandınız. Kalanı hiç çözdürmeden aynen buzluğa atabilirsiniz. Sonuç olarak buzluk çok önemli. Buzluklarımızda
Genelde şu kalınlıkta buz olabilir ki bu çok fazla yer işgal eder. Böyle bir durum varsa bu hazırlığın öncesinde fişi çekip bir güzel yanlışlıkla bıçakla delmeden buzluğunuzu temizleyebilirsiniz. Buzlukların içinde boş buz kalıpları olur. Buz kalıplarının tamamını, buz akülerini dışarı atın. Şöyle buzluğunuzu bir tertemiz yapın. Sonra da güzelce bunları istifleyin. Ne yazık ki biz korona dışında da hasta olmamamız gerekiyor. Hangimiz isteriz herhangi bir hastalıktan ötürü hastaneye gitmeyi veya hangimiz isteriz böyle bir dönemde bir yatağı veya bir doktoru meşgul etmeyi? Hepimiz kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Kendimizi kötü hissettiğimizde evimizde bitkisel anlamdaki çözümlerimizin de tedarikli olması çok önemli. Hop. Ona buna şuna koy zencefil, limonu sık, ada çayı. Gece geç uyunuyor. Akşam yemeğinden sonra uzunca bir vakit oluyor. O vakitte tavsiyem çok kalorisi yüksek olmayan biraz daha fit atıştırmalıkları da evde bulundurmakta fayda var diye düşünüyorum. Gelelim makarnaya. Yani makarnaya laf ettim ama tabii ki makarna da olmalı. Birer paket işte bir spagetti, bir penne, bir ne seviyorsanız 3-4 pakette makarna olması tabii ki gerekli. Bu bahsettiğim sayı normal bir standart evde olan şeyler. Ama makarna dışında da hazır noodle'lar yani anında yenebilen o instant noodle'lara da tavsiye ediyorum. Bunlar da hayat kurtarıcı şeyler. Beyaz et ve kırmızı et. Buzlukta tabii ki bunlar yer alacak. 2 tavuk göğsü, bir işte kanat olabilir, sevdiğiniz başka bir şey olabilir. Biraz da kıyma olabilir. Kıyma demek her şey demek. Börek demek, köfte demek, makarna demek. Porsiyonlara bölünmüş, ayrılmış kıyma çok güzel kurtaracaktır. Bu süreçte her şeyden birer tane alsanız bence çok okey. 2 kişiyseniz 2'şer yumurta kırsanız zaten 4 yumurta ediyor. O yüzden 30'lu bir paket yumurta almanızı öneririm. Yani normalde 15'li alıyorsunuzdur, 6'lı alıyorsunuzdur. Bu sefer 30'lu alabilirsiniz. Peynir de çok gidiyor. 2 tane 1 kiloluk kaşar ve sevdiğiniz 1-2 beyaz peynir sizi çok uzun süre idare edecektir. Annemden öğrendiğim çok güzel bir laf vardır. Boşa oturma, boşa çalış diye. Şu an hepimiz bir kriz içerisindeyiz. Yapabileceğim şey ne diye düşündüm ve yapabileceğim şey YouTube'a video koymak. Ben bunu yapıyorum. Portfolyo yapmak isteyenler o her zaman yapamadıkları portfolyosunu yapsın. Kitap okuyun. Güzel konuşmalar dinleyebilirsiniz. Yıllar sonra ilk defa oyun yükledim. Arkadaşlarla counter atıyoruz. Ben özlemişim. Biraz kaptırdım bu ara. Ama siz kaptırmasanız da biraz oyun falan oynanabilir yani. Bu anı keyifli geçirmeye çalışacağız. Umarım hiçbirimizin yakınına bir zarar gelmez. Ve bizler parmakla gösteriliriz. Onca Avrupa ülkesinin yapamadığı şeyi belki de biz yapabiliriz ve en az zararla atlatırız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.